Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Dün yaptığım bu meyveli pastam gerçekten şahane oldu. Yapıp misafirliğe götürmüştüm. Orada afiyetle yedik. Siz de mutlaka deneyin arkadaşlar. Hemen tarife geçiyorum. Soğuması için önce muhallebisini yapıyorum. Tencereye 3 su bardağı sütü alıyorum. Üzerine 4 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. 3 yemek kaşığı un ekliyorum. 2 yemek kaşığı da mısır nişastası ekliyorum ama yerine buğday nişastası da olur. Evde hangisi varsa. Şimdi topaklanmaması için iyice karıştırıyorum. Bunu şantiye piştikten sonra atacağım. Evet, iyice karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Orada göz göz olana kadar, kaynayana kadar karıştırarak muhallebiyi pişiriyorum. Evet, muhallebim koyulaştı. Göz göz oldu. Şimdi altını kapatıyorum. Ve toz sade şantiyi atıyorum içine. Eğer kakaolu yapmak isterseniz kakaolu şanti de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şantiyi muhallebiye yediriyorum karıştırarak. Evet. Benim çocuklarım bazıları çikolatalı pastaları sevdiği için ben 2 çeşit muhallebi yapacağım. Şimdi yarım çay bardağına yakın damla çikolatayı muhallebinin bir kısmına atıyorum. Böyle bu şekilde sıcak sıcak atarsanız içinde çikolata eriyecektir. Bu şekilde çikolatalı yapabilirsiniz. İlk bunları soğumaya bırakıyorum. Şimdi kekine geçiyorum. Keki için 4 adet large oda ısısında yumurta kullandım. Karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker atıyorum. Şimdi yumurta kokusu sevmeyenler için baştan bu şekilde 1 paket vanilyayı atabilirsiniz. Bazen atıyorum, bazen bu şekilde yapıyorum, bazen yapmıyorum. Hepsini güzelce çırpıyoruz. Şöyle rengi dönüp boza kıvamına gelince bir küçük Türk kahvesi fincanı ılık suyu içine atıyorum. Bu da içindeki şekerin daha iyi erimesini ve kekin kabarmasını sağlayacak arkadaşlar. Burada yarım kahve fincanından bir tık fazla sıvı yağ var. Onu da içine atıyorum. Bu da bir yumuşaklık veriyor. Evet, aynı zamanda karıştırmaya devam ediyorum. Ve burada 2 yemek kaşığı kakao var. Onu da içine atıyorum. Şöyle çırpmadan önce bir tur karıştırırsanız mikser çubuklarıyla sonra çırparsanız ortalık kakao olmaz arkadaşlar. Bazen sıçrıyor gerçekten. Karıştırmaya devam ediyorum. Hepsini birlikte karıştırıyorum. Hatta kenarlar biraz beyaz kaldı. Şöyle bir spatula yardımıyla karıştırabilirsiniz. Burada 1,5 su bardağı un var. Unun üzerine 1 paket kabartma tozunu koyuyorum. Ve karışıma bunu atıyorum. Hepsini son kez karıştırıyorum. Evet, kek harcımız hazır. Kıvamı da bu şekilde. Çok cıvık da değil, tabii ki koyu da değil. Evet. Şimdi bunu evet. Şimdi keki tepsiye koyacağım. Bu midi fırın dikdörtgen tepsi. Dibine azıcık sıvı yağ sürünce yağlı kağıt üzerinde düzgün duruyor arkadaşlar. Bu da bir püf noktası olsun. Aynı şekilde bunu rulo yaparken de yapabilirsiniz.
Evet, yağlı kağıdın üzerine kek harcını koyup düzeltiyorum. Tepsiyi sallayıp bir iki defa yeri vurabilirsiniz eşit yayılması için. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 25 dakika 30 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Evet, bir paket toz şanti ile sade şanti ile yarım su bardağından az fazla soğuk sütle şantiyi çırpıp dolaba kaldırdım. Bu arada kekim pişti. Bakın yumuşacık. Puf puf da oldu yeterince. Çok fazla arkadaşlar fırında tutup kurutmayalım. Evet. Pişen keki cetvelle ölçüyorum ve tam 3 eşit parçaya bölüyorum arkadaşlar. Püf noktası bu. Ne kadar parçalar eşit olursa pastanız o kadar düzgün olur. Evet, 3'e keselim. Önce ayarlamasını yaptım. Şimdi kesiyorum. Evet, bunları şimdi yavaşça kenara alıyorum. Hem yağlı kağıttan çıkarıyorum. Bu arada dinlendi. Biraz soğuyunca yağlı kağıttan da çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu keki de. Evet, yağlı kağıdı kaldıralım. Şimdi bunu servis tabağına alalım. Parçanın birini sütle ıslatalım arkadaşlar. Islatınca daha güzel oluyor. Evet. Şimdi kremadan yaptığımız muhallebiden üzerine sürelim. Kekimiz ılık. Çok da soğumadı. Çok az bir ılıklığı var. Muhallebi soğuk. Yeterince dinlendi. Şimdi muhallebiyi üzerine sürelim. Üzerine meyveler diziyorum. Şimdi ben birinci kata çilek dizmek istiyorum. Bu şekilde doğradım. Siz daha da küçük doğrayabilirsiniz. Üst kata da muz dizmeyi düşünüyorum. Şimdi bunun üzerine koyacağım kek üzerinden çıkmasın diye bu şekilde azıcık muhallebi sürüyorum üzerine. Kek yapışsın diye sürüyorum bunu. Evet, ikinci keki de parçayı da üzerine koydum. Şimdi onu da sütle ıslatıyorum. Yarım su bardağından azıcık fazla süt kullandım ıslatmak için. Yarım su bardağı süt yetiyor arkadaşlar. Pastayı ıslatmaya. Evet, onu da ıslatıp yine muhallebiden üzerine sürüyorum. Hatta buraya ben çikolatalı kremadan sürecektim. Ama dalgınlığıma geldi. Şimdi ikinci kata muz dilimleri diziyorum. Tam 4-5 tane muz gitti buna. Yarım kilo da çilek gitti. Şimdi kalan yerleri çilekle doldurdum. Bol meyveli güzel bir pasta oldu. Şimdi yine meyvelerin üzerine yaptığım çikolatalı muhallebiden sürüyorum. Dediğim gibi üzerine koyacağım kek düzgün dursun, yapışsın diye meyvelerin üzerine de muhallebiden sürüyorum. Şimdi son katı, üçüncü katı üzerine koydum ve tekrar ıslatıyorum. Şimdi keki kalkabiliyor. Parça parça koyalım, yayması daha kolay olur. Hatta kekin altını bu üst tarafa getirirseniz arkadaşlar kekin dışı da çıkmaz. Bu da bir fikir olsun. Çikolata ayırdım. Çikolatalı muhallebiyle de üstünü kapladım. Şimdi ayırdığım
dolaba kaldırdığım, çırptığım şanti ile kenarları sıvıyorum. Oradan çok belli olmuyor ama gerçekten büyük bir pasta oldu. Şimdi kenarlardan akıtmak için bir paket bitter çikolata kullandım. Onu ben sıcak ısıttığım kettle'ın üzerine cam bir kase koydum ve çikolataları kırdım. Az da sıvı yağ koydum. Buharda benmari usulü çikolatayı erittim. Şimdi ben bunu kilitli poşete alıyorum. Kilitli poşet biraz daha kalın olduğu için patlamıyor. Ucunu gördüğünüz gibi kürdanla deldim ve çikolatayı pastanın kenarlarından bu şekilde sıkarak akıtıyorum. Bu yöntem çok kolay arkadaşlar. Gerçekten siz de bu şekilde yapın. Hiç sıkma torbasına falan gerek yok. Bakın kenarlardan bu şekilde akıtıyoruz. O kadar pratik. Evet, kenarlardan akıttık. Şantiyi kenarlara sıvadık. Şimdi kalan şantiyle ben süsleme yapmak istiyorum. Sıkma torbasına aldım ve bu şekilde kenarlara küçük bir yıldızlar, süslemeler konduruyorum artık. Siz de meyvelerle süsleyebilirsiniz istediğiniz şekilde. Şimdi kalan meyveleri üzerine düzgünce yerleştiriyorum. Gerçekten çilekle muz pastaya çok yakışıyor. Biz de çok seviyoruz. Artık bahar geldi. Ben böyle çilekli pastalar yaparım arkadaşlar. Şimdi üzerine meyveleri, meyveler ertesi gün kararıyor, özellikle muz. O yüzden üzerine jel yapıyorum. Yarım su bardağı suya yarım yemek kaşığı şeker ve yarım tatlı kaşığı mısır nişastası atıyorum. Ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Ocakta bunu pişirdim. Sonra da biraz soğuttum. Jel ılıkken meyvelerin üzerine bolca gezdirdim. Evet. Ertesi günde inanın aynı tazelikte kaldı. Hiçbir kararma olmadı. Siz de mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten pastam şahane oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.